Günaydın, güne bir fincan kalemle başlayan sanatseverler. Ben Karniyal ve bu videoda sizinle birlikte bir şeyler karalayacağız. Eğer siz de bana eşlik etmek isterseniz ihtiyacınız olan tek şey bir kalem ve bir kağıt. Ben kalem olarak Tombow Mono'nun highest quality olduğunu iddia ettiği sketch kalemlerini deneyeceğim bu videoda sizin için. Kalem almayı falan düşündüğünüz varsa size de fikir olur. Kalemi yorumlamaya daha hemen açarken başlayacağım. Çünkü burada gördüğünüz gibi normalde maket bıçağıyla kalem açarken iki el kullanırız ve bir elle bastırırken öteki baş parmağımızla da ona yön veririz. Şimdi bilen biliyordur ama bilmeyenler için ben örnek vererek anlatayım. Mesela Faber'i maket bıçağıyla açarken o kadar sert bir ahşabı var ki doğru düzgün sonuç elde etmek çok zor. Ne kadar deneyimli olursanız olun böyle bastırınca bazen maket bıçağı sağa sola fıydırıyor, derin gidiyor, hafif kalıyor vesaire. Yani sert bir ahşabı var. Bu yüzden atölyelerde genelde Lyra kullanılır. Lyra'yı da açarken zaten genelde iki el kullanıyorum. Tek elle açabildiğim şimdiye kadar Stablo'yu falan rastlamıştım. Varsa sizin önerileriniz, güzel kullandığınız kalemler falan yorumlarda yazın. Herkes birbirinden faydalansın. Ama şu anda Tombow'u açarken cidden şaşırıyorum. İnanılmaz güzel, yumuşak bir ahşabı var. O yüzden daha şimdiden ahşabından benden tam puan aldı. Peki kalemleri neden bu şekilde açtığımızı sorarsanız, duralit veya tuval gibi geniş yüzeylerde çalışırken, yani gövdenizi çalıştığınız alandan uzak tuttuğunuz açılarda kol hareketleriyle çalıştığınız için aslında manevra kabiliyetinizi genişletiyor. Yani kalemi tutma açınız inanılmaz genişliyor. Bu sayede yassı yüzeylerde yatay çizgileri daha rahat atabilirsiniz. Aynı zamanda kömürü kullanma süreniz oldukça uzuyor. Yani kalemi açmadan uzun süre çizim yapabilirsiniz ve çok detaylı çalışıyorsanız da kömürünüzü israf etmeden sürekli olarak kalemin uç kısmını inceltebilirsiniz. Yani sivrileştirebilirsiniz. Çizime başlamadan önce kendinizi birazcık şımartın. Ben kendime şimdi bir matcha çayı demleyeceğim. Annemin bir arkadaşı benim için Japonya'dan orijinal matcha getirdi ama Türkiye'de de bunlardan var. Eğer deneyimleme şansınız olursa aslında bu Japon çayının 700 yıllık çok otantik bir seremonisi var. Çayın üzerine sıcak suyu veya soğuk suyu ekledikten sonra şasen denilen bir aleti var bunun. Böyle dedemin tıraş köpüğünün fırçasına benzeyen bir fırçası var. Ve bununla bayağı uzun bir süre böyle 10-20 dakika kadar çırpıyorsunuz. Ve iyice köpürdükten sonra içiyorsunuz. Ben bunu bir sene TÜYAP Turizm Fuarı'nda Japon standındayken denemiştim. Tabii benim şasenim olmadığı için çakma bir süt köpürtücüsüyle çırpıyorum. Ve ben çok beğeniyorum ama aslında bu çayın acı bir tadı var. O yüzden birazcık sütle yumuşatarak içebilirsiniz. Tamamdır. Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa artık başlayabiliriz. Birlikte çiziktirelim istediğim için hemen Pinterest'e giriyorum ve önüme çıkan ilk hot boy'u bize referans olarak alıyorum. Ben sketchbooklara bir şeyler karalarken genelde ilk taslağımı hafif bir renkle atıyorum. Şu anda elimde Lyra'nın Rembrandt Polycolor kalemlerinden bir tanesi var. Hakikate her girip çıktığımda şunlardan bir tanecik alıyorum. Çok tatlılar. Tabii skeci renkli kalemle atmak bir tercih meselesi. Hiçbir önemi yok. Direkt elinizdeki kurşun kalemle de siz bodoslama dalabilirsiniz. Bu çizim videosunu hızlandırmayacağım. Bu sayede hiçbir detayı atlamadan rahatlıkla benimle birlikte çizebilirsiniz. Yani materyalin de hiçbir önemi yok. Yalnızca önünüzde duran müsveddeden keyif almaya bakın.
kalemle ilk taslağı attıktan sonra Tombow Monore'un 4B kalemine geçiyorum. Burada kısa bir bilgi vereyim. Şimdi biz bu kalemleri maket bıçağıyla açıyoruz ya, şu çıkan bir toz var. Kömürü sürttüğümüz zaman, kömürü inceltmeye çalıştığımız zaman çıkan o toz inanılmaz tutucu bir toz. Yani size anlatamam. Normal bu kalemi kullandığınızda kağıtta sildiğinizde çıkıyor. Ama o toz kağıda bulaşırsa katiyen çıkmıyor. Bu yüzden kalemlerinizi maket bıçağıyla açtıktan sonra nemli bir bezle veya bir peçeteyle ucunu mutlaka silin. O küçücük böyle bir parça toz üzerinden kağıda düştü mü mahvoluyorsunuz. Ben böyle genel olarak kendi kendine sağda solda çizim yapan bir insanım. Hayatım boyunca yalnızca 15 günlük bir atölye deneyimim oldu. O da biz Bursa'da yaşarken. Şimdi atölyelerde bu iş daha da beter. Şöyle düşünün. Herkes sürekli maket bıçağıyla kalem açıyor. Bütün atölye kömür tozu kaplı. Bir tane çantam vardı. Hardal rengi deri bir çanta ve yalnızca 15 gün. 15 gün bu atölyeye girdim çıktım ve 15 günün sonunda çanta kapkara oldu. Ve ne yaptıysam bak Domestos'ta sildiğim halde asla çıkaramadım kömür tozunu. O yüzden kömür tozuna dikkat edin. ...4B ile artık taslağı iyice ortaya çıkarttıktan, her şeyin yerini belirledikten sonra şu an 6B kaleme geçiyorum. Artık kontür, kontrast girmeye başlayacağım. Bu arada kalem numaralarıyla ilgili bir bilginiz yoksa, merak ediyorsanız çok kısaca bahsedeyim. Belki ileride daha detaylı bir video yaparım. Kalemlerin üzerindeki numaralar ve harfler aslında o kömürün yakılma süresiyle alakalı. Ve numara büyüdükçe kömür daha da yumuşamış oluyor. Yani kağıdın üzerine daha siyah bir etki bırakıyor. Yani skeçleri küçük numaralarla atarken böyle gölge gibi, kontrast gibi olayları daha büyük numaralarla yapıyoruz. Böyle birazcık line art üzerinde çalışırken size ne önerebilirim? Şunu önerebilirim. Hani bir yerde bir şey hoşunuza gitmediği zaman onun üzerine gitmeyin. Düzeltmek için daha çok uğraştığınızda daha çok batırma olasılığınız var. Bu arada batırmak diyorum ama çizimde aslında hiçbir şey batırmıyorsunuz. O kadar kıymetli bir şey değil çizdiğiniz şey. Rahat olun. Batırmaktan kastım, o an hoşunuza gitmeyen yere odaklandığınızda ve orayla uğraşmaya devam ettiğinizde hoşunuza gitmeyen şeyi daha da belirgin hale getiriyorsunuz aslında. Yani yapmanız gereken, mesela dudaklarda takıldınız. Dudağı silin ve bırakın. Çizimi bir gözden geçirin, devam edin. Göz yapın, burun yapın, çene yapın, etrafı gezip bütün bir çizime böyle el attıktan sonra tekrar dönüp bir dudakla ilgilenebilirsiniz.
Ve böyle komplike hali sizi birazcık zorluyorsa sadece basitleşmeye çalışın. Sketch kalemlerinin çizime kattığı o lezzetli bir tat var ya, tamam, onu uçlu kalemle veremiyoruz. Ama bu kalemlerin aynı zamanda şöyle kötü bir yanı var. Benim gibi elinizi falan sürekli çizdiğiniz şeye sürüyorsanız veya üzerinde aktif bir şekilde çalışıyorsanız ve temiz çalışamıyorsanız bu kalemin kömürü çok çabuk dağılıyor ve çok kirli bir görüntü oluşturuyor aslında. O yüzden ben şimdilik bir hamur silgiyle etrafı temizleyeceğim. Saç da biraz karman çorman olduğu için onu da biraz hafifleştirdim. Azıcık uçlu kalemle dokunuşlar yapıyorum. Zaten bu kalemlerle profesyonel çalışan insanlar genelde işleri bittikten sonra sabitleyicilerle çizimlerini sabitliyorlar. Sonradan dağılıp ezilmesin diye çizim. Ben dağılmasını da seviyorum sanırım ya. Böyle arada bu kalemlerle skeç yapmaya gerçekten bayılıyorum. Son olarak beyaz bir jel kalemle de birkaç parlaklık ekledikten sonra çizimimizi tamamlıyoruz. Siz de benimle birlikte çizdiyseniz Instagram'dan paylaşırken beni etiketleyebilirsiniz. Görmeyi çok isterim. Ve genelde çizimlerimi bitirdikten sonra arkalarına tarih yazıyorum. Ve her zaman şu tarihleri yanlış yazıyorum. 01 değil, 11. ayın 23'ü. Yani sonuç olarak Tombow Mono'nun High Quality kalemleri benden iyi bir puan alıyorlar. Oldukça beğendim. Eğer kalem almayı düşünüyorsanız aklınızın bir köşesinde bulundurun. Bu iki kalemi de kalem aileme ekledikten sonra bu videoyu bitiriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Çizmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.